Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizler için bir pasta hazırlayacağım. Malaga pasta olacak. Hazır mısınız? Malzemeleriyle başlıyorum efendim. Sevgili seyircilerim, Malaga pastamızın malzemelerini hem sayıyorum şimdi hem yapıyorum. 4 tane yumurtayı kırdım, 1 bardak su bardağıyla toz şekerle köpürdü. 3 dakika sonra 3 çorba kaşığı buranın üzerine kakao verdim. Şimdi 1 çay bardağı soğuk süt, 125 mililitrelik bardak ile 1 çay bardağı sıvı yağ, onu da verdim. Şimdi kakao ile üçlünün üzerine sütü ve yağı verdikten sonra kıymetli seyircilerim vanilya onun üzerine alıyorum. Kabartma tozunu alıyorum şimdi. Al aşçım. Evet. Kreması olacak. Üzerine muzu var. Ganajı var. Sevgili seyircilerim. Mikser şu anda en düşük devirde çalışıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Un ölçün nedir Oktay Usta derseniz 6 çorba kaşığı unumuz var. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 6 çorba kaşığı un. Hemen şöyle mikserle hızlıca bir karıştırıyorum. Kıymetli seyircilerim çırpma teliyle de olur. Biraz küçük bir kap seçmişim. Ondan biraz korkarak hareket ediyorum. Taşmasın diye. Evet, güzel. Bol böyle çikolatalı, üzeri muzlu bir pasta olacak. Malaga pastası çok meşhur bir pasta. Yaklaşık 14 ile 16 kişiye yetecek miktarda bir pasta çıkıyor. Tamam mısın canım? Ne durumdasın? Evet, burası hemen hemen hazır sayılır. Durduruyorum. Tamam. Evet efendim, şu anda mikserimizi durdurduk. Hemen fırın kabımızı yağlayalım. Kaç santim? 40 santim uzunluğunda, 26 santim eninde bir fırın kabı tercih ediyoruz. Burada her şeyi şöyle sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve kıymetli seyircilerim hemen mikserimi alayım buradan. Evet efendim. Ve fırın yolculuğu için tüm hazırlıklarımız tamamdır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına sevgiyle gönderiyorum. Malaga pastamızın kremasına geldik sevgili seyircilerim. Bölüm bölüm gidiyorum ki kafanızı karıştırmasın diye. Açıklamalar bölümünde malzeme listesini yazacağım. Şimdi kremasında 1 litre süte ihtiyacımız var. Tam yağlı süt kullanmaya özen gösterelim. Çünkü o zaman kremalarımız daha güzel ve lezzetli olur. 1 su bardağı toz şeker, 200 mililitrelik bardak ile. Efendim burada 3 çorba kaşığı un, kıymetli seyircilerim. 2 çorba kaşığı mısır nişastası, buğday da olur. Dolu dolu. 1 çorba kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı daha sonra efendim piştikten sonra ilave edeceğim kremaya. Şimdi ocağın üzerine alıyorum. Sevgiyle ceylan gözü oluncaya kadar kremamızı pişiriyoruz. Keki önceden ısıtılmış 170 derece fırının orta katın bir altına alt üst pişirme bölümünde pişiyor. Kek pişiyor, krema hazırlanıyor. Üzerinin ganajı var, muzu var. Detaylarıyla devam ediyor. Aşama aşama lütfen videoyu tam sonuna kadar izleyin. Kremamız pişti. Efendim şimdi kremanın kıvamını hemen sizlerle paylaşacağım. Ceylan gözü olur musun canım? Hemen şöyle bir sesleneyim. Evet bakın ceylan gözü oldu. Böyle 2 dakika kaynatalım. Ama karıştırmadan mı? Karıştıra karıştıra kaynatalım. Kremayı pişirelim. Krema mutlaka pişmiş olsun. Daha güzel kıvamı olur. Evet şimdi kremamız şu anda hazır. Bakın görelim Oktay Usta diyen seyircilerim için geliyor. Ve kremamız tamamdır. Ocağın ateşini kapatınca hemen buraya 1 çorba kaşığı tereyağını ilave ediyorum. 1 paket vanilyayı veriyorum. Bunu neden böyle yaptım? Çünkü seyircilerim yorumlarda şöyle demişler. Oktay Usta sen eskiden... Özür dilerim, motosiklet geçti. Efendim eskiden vanilyayı sonra koyardın. Şimdi baştan koyuyorsun Oktay Usta. Ne değiştirmişler? Tamam dedim. Yeniden eski haline geri döndük. Sonunda koyuyoruz vanilyayı. Efendim ocağımızın ateşini kapattık. Ara ara karıştırarak soğutuyoruz. Soğuduktan sonra 2 sefer mikserle çalıştıracağız. Tam orijinal bir krema çıkacak ortaya.
Efendim kremamız oda sıcaklığına geldi. 2 sefer çalıştıracağız. Şimdi iyi bir kremanın kıvamını yakalamak için 2 sefer ya da 3 sefer çalıştırırsak müthiş bir krema çıkıyor ortaya. Evet, şimdi şöyle güzelce mikserim ile çalıştırıyorum. Hemen saatime bakıyorum. 25 dakika oldu. 25 dakika oldu. Ne için 25 dakika oldu Oktay Usta derseniz, bakın kremanın kıvamını şöyle görelim. Kek için 25 dakika oldu. Fırından çıkartma zamanımız gelmiştir efendim. 170 derecelik ısıtılmış fırından kekimiz geliyor. Canım sevgiyle gelir misin? Geliyor. Malaga pastanın keki geliyor. Alt üst pişirme bölümünde. Bakın bu cam serinin en büyük olan boyunda. 40 santime 26 santim çapında. Evet canım benim. Ah Oktay Usta ne yapıyorsun ya? Özür dilerim. Efendim kek soğuyor. Soğuduktan sonra bir bardak süt vereceğim. 250 mililitrelik bardak ile bu süt ıslatma sütü. Keki, kremayı bir sefer daha çalıştırıyorum. Ondan sonra hemen kek soğuduğu zaman, krema da soğuduğunda ganajını hazırlıyoruz. Muzlarıyla buluşma anı. Kremamızı ikinci kez çalıştırıyorum. Orijinal bir kıvama kavuşması için. Evet canım sen durur musun? Bakın şöyle görüyor musunuz? Kremanın güzelliğine bakın. Sevgiyle akıyor. Ara ara böyle çalıştırın. Güzel bir netice olur. Şimdi sıcaklığı çıktı. Ilık hale geldi kekimiz. Üzerine hemen şöyle çöp şiş ile batırıyorum ki sütü kolay çeksin. 250 mililitrelik süt bardak ile sütümüz. Soğuk süt. Herhangi bir şekeri yok. Ama ben yoğun şekerliyi severim derseniz 2 kaşık buraya pudra şekeri koyabilirsiniz. Daha böyle tatlı olsun isteyen seyircilerim için alternatif sunmak istedim. Evet şöyle her yerine kaşıkla döküyoruz. Kaşıkla dökerken şöyle bir sıra dökelim. Ondan sonra ben hemen ganajın yapımına geçmek istiyorum. Sevgili seyircilerim, ocağımın ateşini yakıyorum. Şimdi üzerinde bir çikolata sos olacak. O da ganaj diyoruz buna. 1 su bardağı sıvı krema. Marketlerde süt reyonunda satılır bu. Kıymetli seyircilerim. Yemeklerde ve tatlılarda kullanılan bir kremadır. Evet ocağımızın ateşini yaktık. Şimdi orası hemen kaynarken bir taşım kaynayacak. Ocağın ateşini kapatıp çikolataları bırakacağım içerisine. Muzuyla, kremasıyla artık kekin buluşma vakti yaklaşıyor. Sütünü verince de 5 dakika beklerse böyle güzel nemlenmiş olur. Her yeri ıslak olsun kekimizin sevgili seyircilerim. Her yerine böyle gezdire veriyorum. Artık sona geldiğimiz zaman şöyle bir geçebiliriz üzerinden. Ay maşallah. Süte doymuş bir kek diyoruz biz buna. Doydun mu canım süte? Evet şimdi krema kaynamak üzere. Kekimiz hazır. Muzlar hazır. Kıymetli seyircilerim. Canım hadi bakalım göster kendini. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar çikolata koyuyoruz? Şimdi bölüm bölüm gidiyoruz. Kremayı hazırladık. Keki hazırladık. Şimdi ganajını hazırlıyoruz. 1 su bardağı 200 mililitrelik bardak ile krema kaynadı. İçerisine 100 gram bitter, 100 gram da sütlü çikolata koyuyorum. Ocağın ateşini kapatıyorum. Artık bu o ısısıyla yavaş yavaş eriyecek. Ondan sonra bu kek ıslanıyor, nemleniyor. Kremayı bir kez daha çalıştırıyorum. Kekle buluşuyor ve muzlar geliyor. Kremamız tamamlandı. Evet krema durur musun canım rica etsem? Evet kremanın kıvamını görüyoruz. Yarım çay bardağı süt ilave ettim. Baktım çalıştırırken kıvamda bir koyuluk var. Kıymetli seyircilerim, mutfakta çareler tükenmez. Hemen B planı yaparak yolumuza devam ettik. Ve bu sayede ne yaptık? Kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi kıvamını görelim diyen seyircilerim olacaktır. Görüyoruz efendim bakın. Sevgiyle akıyor. Görüyor musunuz? Bak. Kremadaki kıvamın güzelliğine bakın. İşte bu çalıştırma mikserle çalıştırıldığında çok orijinal bir krema ortaya çıkıyor kıymetli seyircilerim. Tüm detaylarıyla, püf noktalarıyla tarifler paylaşıyorum. Sizlerden ricam videolarımı sonuna kadar izlerseniz hiç sorun yaşamazsınız. Bazen seyircilerim problem yaşayanlar oluyor. Videoyu atlattığınız zaman önemli bir ayrıntısı kaçmış olabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Tamam. Canım benim. Evet. Şimdi
Kıymetli seyircilerim hemen sevgiyle bakın kremadaki kıvama bakın. Allah'ım sana sonsuz şükürler. Kremayı yayıyoruz. Buranın üzerine muzlar geliyor. Ganajımız şu anda hazır. Krema, bitter ve sütlü çikolatadan elde edilmiş bir ganaj sos. Çikolata sos orijinaldir. Bu damakta gerçekten enfes bir tat bırakır. Şimdi kremayı yayıyorum ve muzları yerleştiriyorum. Ondan sonra finale doğru yaklaşıyoruz. Muzları yerleştirdim. Kıymetli seyircilerim kaç tane? 2, 4, 6, 7. 7 sıra bir tarafta, 7 sıra bu tarafta var. Sadece burada simetrilerini iyi denk getirmek lazım. Çünkü keserken tam karşılığında olacağı için 14 porsiyon çıkıyor bu Malaga pastasından sevgili seyircilerim. Şimdi gelelim ganaja. Ganaj bakın ılık hale geldi. Çok akıcı da değil, tam sert de olmaması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şuradan başlayalım bir. Muzun üstüne şöyle getiriyorum. Spatula ya da kaşık yardımıyla. Şöyle bakın bir getireyim. Heh, tamam canım benim. Çok güzel. Önemli olan burada yavaş yavaş dikkatli bir şekilde muzun kaplanması gerekiyor sevgili seyircilerim. Tamam. Şöyle getiriyorum. Önce muzun üstüne dökelim. Muzdan sonra aralara doğru yayılır. O da tam bizim istediğimiz oluşuyor. Bu böylelikle aralara doğru akanlar da kremayı kapatmış oluyor sevgili seyircilerim. Ondan sonra burası güzelce bunu döktükten sonra buzdolabına kaldıracağız. Buzdolabında bekleyecek. Sonra da beyaz çikolata çizgisini yapacağız. Beyaz çikolatayı da ben Marie usulü ile eritmeye başladım. Sevgili seyircilerim, Malaga pastamız artık servise hazır. 3 saat ile 5 saat arasında şöyle buzdolabında beklesin. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Porsiyon olarak da gayet güzel çıkıyor. 14 porsiyon çıktı kıymetli seyircilerim. İsterseniz daha fazla ya da daha az çıkarmak mümkün. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şuradan şöyle bir dilim keselim. Vay vay. Ganajı ile birlikte çok güzel olmuş sevgili seyircilerim. Şimdi sizler için bir dilim çıkartacağım. Muzlu, fıstıklı, fındıklı. Allah ne verdiyse, eldeki ve evdeki imkanlar niye müsaitse onlar ile hazırlayabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Evet, pastamız şu anda ayrıldı. Gel bakalım canım. Özür dilerim, şöyle şu bıçakla alayım. Evet. Şimdi kıymetli seyircilerim, Oktay Usta mutfağında birbirinden güzel tarifler hazırlamaya devam ediyor sizler için. Sizler de kanalıma abone olup destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi şöyle bir keselim mi? Görelim mi pastayı? Bismillahirrahmanirrahim. Vay 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 vay. Şöyle daldır çatalını açacağım. Daldırdık. Allah. Evet şöyle görelim. Elime bıçak almamışım, özür dilerim. Efendim muzu, altında kreması, onun altında keki, üzerinde fındığı, fıstığı, Allah ne verdiyse gayet güzel bir tarif oldu. İnşallah faydalı olmuşumdur. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.